Takıları yapmaya karar verdiğinizde televizyondan izlerseniz ayrıntıları daha net olarak görebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok basit bir kolye yapımı göreceğiz. Sadece bir iki nokta var dikkat etmemiz gereken. Oldukça kullanışlı kravat bir kolye gibi düşünebilirsiniz. Her zaman kullanabileceğiniz modern bir kolye. Dediğim gibi oldukça basit yapımı. Evet, şimdi ne malzeme gerekiyor onlara bir bakalım. Bunlar 3 milim metal boncuklar. 3 milim metal boncuk. Uç kısmına koyuyorum ki arkadaşlar biraz aşağı doğru çeksin diye onları. Evet ve 0,8 kum boncuk. Bunlar kar beyazı arkadaşlar. Yani tam anlamıyla onu söyleyebilirim. Çok güzel oluyor. Yine ipi de kendisi gibi beyaz olmalı. Kırmızı boncuk kullanıyorsanız kırmızı ip. Yani hangi renk boncuk kullanıyorsanız o renk ipi almanızı öneririm. Ama bu modelin en güzel gösteren renk beyaz. O nedenle ben de size beyazı seçtim. Onunla göstereceğim. Ve tığımız gerekiyor. Ben 0,6 milim 20'lik tığla yapıyorum. Şöyle 0,6 milim. Bundan yapıyorum. 19'luk da olur. Yani tığ olarak sizin elinizin alışkın olduğu bir tığla yapabilirsiniz. Evet, şimdi yapıma geçelim arkadaşlar. Şöyle bakın, öreceğim teknikte 15 sıra aynen bu şekilde 15 sıra örüyorum bunu. Şöyle 15 sıra bunları böyle örüyorum. Ve sonrasında peyote ile orta kısmından ve ön tarafından birleştireceğim. Onları da size göstereceğim ders sırasında. Şimdi örmede yapacağımız bir teknik var. Onu göstereceğim. İlk etapta boncuklarımızı diziyoruz. Yani hemen hemen şöyle 3-4 metre dizebilirsiniz rahat örmek için. Ben öyle yapıyorum. 3-4 metre böyle diziyorum. Sonra örüyorum. Şimdi arkadaşlar örerken ne yapacağız? Ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, ilk başlarken yine bir tane metal boncuk alıyorum. Böyle. Ve iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Bunları da şöyle alalım. Buradan önce 3 tane ilmek alıyorum. Şöyle yapalım. Üç tane ilmeğimi alıyorum. Sonra getiriyorum metal boncuğumu. Bakın, boyu kadar çekiyorum. Bu ilmeği böyle sıkı sıkı değil, şu şekilde boyu kadar çekiyorum. Şu böyle boyunda kalıyor. Bakın. 2 tane de 2 yani şu kadar ilmek atıyorum. Önce bir çekiyorum, sonra bir ilmek atıyorum. Şimdi bunu başlıyorum örmeye. 210 tane arkadaşlar örüyorum. 210 tane boncuk örüyorum. Yani bir boyda 210 adet var. Evet, şimdi örerken şöyle yapıyorum. Bu. Bakın, boyu kadar çekiyorum. Tekrar bu. Şimdi koyuyorum buna. Boyu kadar boncuğun ilmek alıyorum. Şu. Ve bir tane araya ilmek atıyorum. Böyle. Ki düz dursun diye bu şekilde. Yoksa çok kasıyor boncuklar. Gerçi sonra ütülüyoruz, o da ayrı. Ama öncelikle bunu bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Böyle alıyorum. Ve bu. Tekrar.
Bu şekilde böyle örüyorum. Şimdi boyu kadar öreyim. Sonunda da metal boncuğu takıyorum. Onu da göstereyim. Ve peyote bölümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar boyu kadar yani 210 boncuğumuzu da ördük aynı şekilde. Buraya keseceğim ve son metalimi ilave edeceğim. Onu yapalım beraber. Şöyle kesiyorum. Her zaman bal mumumuz yanımızda olmalı. Şimdi bunu da yine başlarken nasıl yaptıysak öyle bitireceğiz. Şöyle alıyorum. Bakın boyu kadar. Boncuğun boyu kadar örüyorsunuz. Sonra 2 kere bu şekilde çekiyorum. Bir tane daha çekebilirim. Böyle. Şu. Ve şimdi buraları yakacağım arkadaşlar. Kesip yakacağım. Şöyle. Kesiyorum. Dikkatli bir şekilde böyle yakıyorum. Burasını da evet. Şimdi yapacağımız iş arkadaşlar bunu ütü masamıza böyle gererek tutturacağız. Ütü masamıza bunları ben yaptım. Bunu göstereyim size. Hepsini birden ütü masanıza iğneleyerek şöyle boydan boya arkadaşlar koyuyorsunuz ve ütü bezinizi ıslatıp üstüne ütü basıyorsunuz. Yani yaptığımız iş hani biraz daha açılması için böyle düz durması için. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz çünkü o da daha değişik duruyor. Hani yapmadığımızda ama ben ütülü seviyorum. Ütü yapıyoruz. Evet şimdi bunlar bittikten sonra böyle şu şekilde koyuyorum ve peyote yapıp böyle ortasından şu şekilde hepsi böyle olacak. Bir tane buraya klips yapacağım. Bir de ikisini böyle yapacağım. Şimdi onları nasıl kolay bir şekilde yapacağız onu görelim. Şimdi arkadaşlar yine bakın buraya boncuklarımız dizili bir şekilde yani diziyoruz önce boncuklarımızı. Sonra peyote yapacağız. Burada 17 tane boncuk var. 17 tane. İlk sıra bu. 17 tane boncuk var. Burada da 17 tane var. Yani tekli bir peyote olacak. İpimizi bu kısmına uzun tutuyorum. Şöyle. Şu şekilde. Burayı yani bu kısmı uzun tutuyorum. Ve bakın 17 bunları getiriyorum, birleştiriyorum şöyle ve böyle elimle burayı tutuyorum. Bu daha önceki videolarımızda var. Türk usulü kolay peyote, tekli kolay peyote demek daha doğru olur. Böyle koyuyorum buraya. Şimdi başlıyoruz örmeye. Şöyle getiriyorum. Buradan ilkinden giriyorum. Şu. İlkinden giriyorum. İkinci boncuğa. Şöyle. Geldim. Yerleştirdim. Bakın alttaki ikincinin arasına ipi sıkıştırıyorum. Şöyle. Bunu buraya giriyorum. Şu. Çekiyoruz. Herkes çift çift yani bakın hep ikişer ikişer gidiyor. Buna giriyorum. Bunun çiftini atlıyorum. Buraya giriyorum. Şimdi tekrar buraya koydum bunu. Yerleştirdim böyle. Bakın hepsi çift çift.
Bunun üstteki çiftini atlayıp buraya giriyorum. Sıkıştırıyorum. Şu. Sıkıştırıyorum. Hep böyle hani sıkıştırarak giderseniz daha iyi görürsünüz. Ve en sonuncu geldim. Şu. Evet. Şimdi çiftli olduğunda bu şekilde yapamıyoruz. Onun da farklı bir tekniği var. Şimdi buradayken arkadaşlar yine 17 tane sayıyorum. Burada 17 boncuğumuz var. Neden? Çünkü bu 17'li bir peyote. Getiriyorum bunu böyle üstüne kapatıyorum. Şu. Diğer iğnemi alıyorum. Bununla bunları birleştiriyorum. Bakın şimdi böyle getirdim, koydum ve bunları birleştiriyorum. Şimdi buna giriyorum. Yine bakın bunun üzerindekini şöyle şu sıkıştırıyorum. Buradan girdim buraya. Tekrar bunu koyuyorum. Buradan buna giriyorum. Şöyle yapıyoruz. Bunu sıkıştırıyorum. Buraya giriyorum. Buna giriyorum. Buradan şuna giriyorum. Tekrar yapalım. Aldım bunu. Böyle koyuyorum. Şu. Ve bu. Önce bunu sıkıştırıyorum. Üstündekini. Parmağımla tutuyorum. Böyle. Sonra buna giriyorum. Buradan buna giriyorum. Tekli peyote arkadaşlar. Herhalde hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet böyle giriyorum. Kapatıyorum böyle. Böyle. Buna giriyorum. Şuna giriyorum. En sondaki boncuktan çıkıyorum. Ve bu. Şimdi yine 17 sayıyorum. 17 sayıyorum. Bunu getirip üstüne kapatıyorum. Böyle. Kapatıyorum bunu ve bu iğnemi alıyorum. Örmeye başlıyorum. Şu. Buradan buna giriyorum. Bakın buna geldim. Ne yapıyorum? Sıkıştırıyorum. Şu. Tekrar bunu koyuyorum.
Şöyle alıyorum buraya. Sıkıştırdım. Evet, sistem bu şekilde devam edecek. Önce bu orta kısmı böyle çevirinceye kadar öreceğim. Bunu çevirinceye kadar öreceğim. Ve sonra diğer iki ucu da aynı şekilde çevirinceye kadar peyote öreceğim. Evet, onları ben bir bitireyim. Birleştirme işini yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben 14 sıra ördüm bunu. 14 sırada orta bölümü kapatabiliyorum. Şöyle tam ortalıyorum bunu. Şöyle tam böyle ortaladım. Ve bunu getiriyorum. Şöyle bundan birleştireceğim. Böyle. Bu burada. Şimdi birleştireceğim. Şu. Nasıl birleştiriyorum? Bu burada. Bakın bunu alıyorum. Buraya. Bunu buradan buraya. Şu. Bunu sıkı tutalım. Evet. Böyle. Geliyorum. Şunu alıyorum. Buraya. Bakın böyle birleştirerek gidiyorum. Evet, şimdi sonuna geldim. Burada şöyle geri dönüyorum şuradan. Bir sıkılaştıracağım burada. Bu şekilde. Aslında ikisini yan yana getirsem daha iyi olur. Şöyle döneyim. Tekrar yapayım. Şöyle yan yana geliyorum. Ve bunu bağlıyorum. Şöyle sıkı bağladım. Ve ben bunu tabii içeride tekrar giriyorum şöyle içeri. Şöyle. Bunu da buradan çıkıyorum tekrar. Buraya bir düğüm daha atabilirim. Ve bunu şimdi keselim ve yakalım.
Evet. Böylece orta kısmı yaptık. Böyle duracak. Şimdi bu kısma bir klips yapacağız. Şuraya. Onu da yapayım. Tekrar beraber birleştirelim. Şimdi bunu da aynı şekilde 17 boncukla başladım ve 18 sıra ördüm. Şöyle denk geliyor. Bunun ikisini birden şu şekilde kapatacağım. Şimdi bunları birleştiriyorum. Şöyle sıkı olsun istiyorum. Şu. Şimdi zaten birleştirdikçe o kendi de çekecektir. Şu şekilde. Öbür yaptığımızın aynısı, yani bir farkı yok. Buraya giriyorum. Şuradan çıkmışım. Ya alttaki bu ördüğümüz boncukları tutturmayalım. Ona dikkat edelim. Şöyle. İp naylon olunca kayıyor biraz. Evet. Böyle tek tek. Böylece bitirdim. Tekrar bu son kısma geliyorum. Buradayken buraya geri dönüyorum. Buraya çıkmışım. Buna geri dönüyorum. İyice birleştirdim. Şimdi yan yana getireceğim ve keseceğim. Ama öncelikle şöyle bir turlayayım. Şöyle ki orası sıkı olsun. Burası oynayacak bir bölge. Hani uzunluk kısalık ayarlamanız gerekirse o nedenle biraz sıkı olmalı. Buradan da buraya çıkıyorum. Ve buraya bağlayacağım bunu. İkisi yan yana. Bakın, iki ip yan yana aynı boncuktan çıktı. Aynı boncuktan iki ip çıkıyor. Onları birleştiriyorum. Sonra tekrar bu düğümü yok etmek için böyle içinden gireceğim. Evet, şöyle. Ve bunu da buradan
Yine şöyle bir inceden düğüm atalım. Evet. Şimdi bunları keselim. Çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Böylece bir kar tanesi diyelim bunun adına. Kar tanesi kolyemiz. Evet. Şu şekilde çok kullanışlı. Gömleklerinizle ya da balıkçı yaka kazaklarınızla veya yazın tişörtlerinizle kullanabileceğiniz çok şık bir kolye arkadaşlar. Bu da benden size yeni yıl hediyesi olsun. Evet. İsterseniz üzerlerine böyle mesela kar tanesi bir şey koyabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunları. Böyle şeyler başka bir şeyler de böyle ilave edebilirsiniz. Kar tanelerini daha sonraki derslerimizde önce diz sonra ör tekniğiyle öğreteceğim size. Evet, şimdi bunu paylaşmak istedim. Böylece bir dersimizi daha bitirdik. Sevgiyle kalın, nazo tasarımında kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Güzel bir yılınız olsun. Takıları yapmaya karar verdiğinizde televizyondan izlerseniz ayrıntıları daha net olarak görebilirsiniz.